YouTube izlenmelerini arttırmak için düzenli bir şekilde video atıyorsun, başlık atıyorsun. İçeriklerin de fena değil ama kanalın büyümüyor. Peki sana kötü bir haberim var. Sorun algoritma değil, sorun ekipman değil, sorun senin farkında olmadan yaptığın kritik hatalar. Bu videoda küçük YouTube kanallarının %90'ının yaptığı YouTube'un seni asla önermemesine sebep olan 5 ölümcül hatayı anlatacağım. Eğer bunlardan bir tanesini bile yapıyorsan videoların ne kadar iyi olursa olsun kanalın büyümez. Hazırsan başlıyoruz. Birinci adımımızla başlayalım. Küçük kanalların yaptığı en büyük hata herkese hitap edeyim, izlenmelerim artar düşüncesi. Algoritma bir videoyu bir kitleye test eder. Eğer kanalın bugün YouTube eğitimi, yarın Shorts taktiği, öbür gün motivasyon, sonra vlog gibi birden fazla dal üzerine içeriğe sahipse YouTube şunu der: bu kanal kime ait? Ben bu videoları kimlere önermeliyim? Buna vereceği cevap yoksa öneri de yok. Önceki videolarımda da bahsetmiştim. Platformu bir nevi gerçek hayat gibi düşünün. Hani real hayatta nasıl hem doktor hem mühendis hem öğretmen olamazsın, YouTube'da da sen birden fazla dal üzerinde hizmet veren bir kanal olamazsın. Tek bir niş üzerine odaklanman gerekiyor. Kendine tek bir ana konu seçeceksin, tek bir izleyici profili belirleyeceksin ve her videoyu şu soruyla üreteceksin: bu video aynı kişiye mi hitap ediyor? Eğer bu soruya verecek cevabın yoksa YouTube'da asla gelişemezsin. Algoritma seni doğal sözleri paylaşan bir Shorts kanalı olarak tanıdı. Sen yemek kanalı olduğunda daha fazla izlenmelerin artmayacak. Şimdi ikinci hatamıza gelelim. İlk 30 saniyeyi boşa harcamak. YouTube'da video ilk 30 saniyede kazanılır ya da kaybedilir. Bunu asla unutmayın. Küçük kanallar genelde şu şekilde başlar: herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz vesaire vesaire. İşte bugün sizlerle şunu bunu yapacağız derken zaten videonu başlatır başlatmaz 10 saniye 15 saniye geçmiş oluyor. Hiç merak ettiniz mi? Neden YouTube Studio'da bir tane videonuzun Analytics verilerine girdiğinizde genel bakışın hemen aşağısında bu şekilde bir grafik var ve burası koyu renkli? Çünkü videonun ilk 30 saniyesi algoritma tarafından çok fazla yakından takip edilir. Bakın, sizlere burada bunun önemini anlatmak için 15 dakika zamanımı harcayabilirim ama bu videonun süresi çok fazla uzun çıkar. O yüzden en özet şekilde konunun öneminden şu şekilde bahsedebilirim: sen dünyanın en iyi videosunu çek, tamam mı? Ama ilk 30 saniyede izleyiciyi tutamıyorsan hiçbir önemi yok. Günümüzde insanlar bir videoya tıkladığı zaman o videonun tamamını izlemeye sadece videonun ilk 30 saniyesinde karar veriyor. Ya ben neye tıkladım? Bu adam ne anlatıyor derse izleyici eğer videondan çıkar ve YouTube senin videonun gösterim sayısını düşürür. Dolayısıyla YouTube'daki en önemli metriklerden birisi izleyiciyi ilk 30 saniye videonun içerisinde tutabilmektir. Videonun başlarında merhaba arkadaşlar, benim adım şu, benim adım bilmem ne, bu izleyiciyi ilgilendirmiyor. Senin kim olduğun, nereli olduğun, hangi rengi sevdiğin, hangi takımı tuttuğun hiçbir şekilde izleyiciyi ilgilendirmiyor. Emin ol, o videoya tıklayan insanların %90'ı sadece o videodan faydalanabilecek mi buna bakar. Dolayısıyla arkadaşlar günümüzde 2026 yılına girmek üzereyiz ama ben 2026'da diyeceğim. 2026'da YouTube algoritmasında intro kullanımı tamamen kalktı. Artık intro kullanmıyorsunuz. Hepinize merhaba arkadaşlar demiyorsunuz. Direkt videoya dalacaksın ve insanları nasıl etkileyebilirsin? Buna göre özel video giriş taktikleri geliştireceksin. Mesela örnek veriyorum, Medya Eğitim kanalı üretmiş olduğu videolarda bir eğitim kanalı olarak hadi gelin bakalım videoya nasıl giriyor. Kendi videom üzerinden örnek veriyorum. YouTube'da 1000 abone 4000 saat kimsenin anlatmadığı en kısa yol isimli videomuzun ilk 30 saniye girişini dinliyoruz. Bir YouTube kanalının en zor dönemi ilk 1000 abone ve 4000 saat eşiği. Bakın, daha 7 saniye oldu videoyu açalı. İzleyiciye bu videonun 1000 abone 4000 saat izlenmeyle alakalı bir eğitim videosu olduğunu aktardım. Videomun hemen başlarında görsel efektler ekleyerek izleyiciyi etkiledim. Hiçbir şekilde intro kullanmadım. Merhaba arkadaşlar, ben Medya Eğitim demedim. İşte benim adım şu, videoma hoş geldiniz demedim. Like atmayı unutmayın, abone olmadan videodan çıkmayın demedim. Medya Eğitim kanalı yüzünü göstermeden, facecam kullanmadan içerik üreten bir kanal olmasına rağmen bu videonun ilk 30 saniye girişinde izleyicilerin %67'sini elinde tutmuş ve bu video üzerinden ortalama %37,6 görüntülenme yüzdesi almış. Dikkatinizi çekerim, 12,5 dakikalık bir video. Yani neredeyse her tıklayan bu videoyu 5 dakika boyunca görüntülemiş, dinlemiş, anladın mı? Uzun lafın kısası, ilk 30 saniyede izleyici düşerse video ölür, öneriler kesilir, bütün emekleriniz çöpe gider. Ama ilk 30 saniyede sen izleyicileri kazanabilirsen, etkili bir şekilde videona girersen, direkt video girişine ortadan dalarsan, insanların o videodan
ne alacağını ilk 10 saniyede onlara verebilirsen ya da bir oyun kanalı için örnek vereyim, ilk 10 saniyede insanları etkilersen, çok dikkat çekecek editler kullanırsan gösterimlerinin, izlenmelerinin en az şu an bulunduğun durumdakinin 3 katına 5 katına çıkacağından emin olabilirsin. Üçüncü hataya gelelim. Tıklanmayacak başlık ve kapak kullanmak. Kimse videonu içeriği iyi diye tıklamaz. Arkadaşlar, önceki videolarımda bu konu üzerinde durdum. Tekrar bahsetmek istiyorum. Çünkü en kritik 5 hatadan bahsediyoruz ya, işte bu da en kritik hatalardan birisi olduğu için bu videonun içerisinde yer vereceğim. Şimdi küçük YouTube kanalları, her zaman söylüyorum, dilimde tüy bit. Senin belli başlı abonen olmadığı için, bir kitlen olmadığı için YouTube ana sayfa gösterimleri yani göz atma özelliklerinden büyür. Dolayısıyla senin kanalın için, videoların için yapabileceğin en büyük iyilik videolarının küçük resmi olacak. Çünkü bak, abartmıyorum, videonu üretmek için 2 saat uğraşıyorsan 2 saatte küçük resmin için uğraşacaksın. Senin kanalın çünkü YouTube ana sayfasından, yani göz atma özelliklerinden büyüyecek bir tek. Sen kitleyi buradan kazanacaksın. Buradan gelecek olan izleyiciler senin kanalına abone olacak. İnsanlar senin videolarını burada gördüğünde tanıyacak. Ama insanlar burada gezinirken, hızlı bir şekilde gezindiği için senin küçük resminin dikkat çekmesi gerekiyor. Sen bugün günümüzde dünyanın en iyi videosunu bile yapmış olsan, küçük resminde insanlara bunu teşhir edemezsen eğer, buyurun size dünyanın en iyi videosu imajı veremezsen eğer, kimse senin videona tıklamaz. Sadece küçük resimle kalmıyor. İnsanlar senin küçük resmini beğendiğinde hemen göz başlığa gidiyor. Acaba başlıkta ne yazıyor diyor. Sonra başlığını okumaya başlıyor. Ne yazıyor başlıkta? YouTube videolarım bu yüzden görülmüyor. İzlenme arttırma, SEO ve algoritma taktikleri demişiz değil mi? Şimdi ana dikkat çekici cümlemiz ne? YouTube videolarım bu yüzden görülmüyor. Hani ben bu başlığı videoları çok izlenmeyen insanlara hitap etsin diye atmışım. Küçük resimde bu. YouTube aramada en üst sayfada çık demişim. Kırmızı bir ok işaretiyle de YouTube arama metriğini bu şekilde insanların gözüne sokmuşum. Yani trafik buradan geliyor. Neden kendi kanalımın bir videosunun başlığından ve küçük resminden örnek verdim? Çünkü burada dikkat etmeniz gereken en büyük olaylardan birisi de yapmış olduğunuz YouTube küçük resmi başlığınızla uyumlu olmak zorunda. Sizin başlığınızı anlatmak zorunda. Aynı şekilde başlığınız da küçük resminizi anlatmak zorunda. İkisi birbiriyle uyuşmazsa eğer videolarınız tıklanmayacaktır. Tıklanmadığı zaman da Analytics'e ve erişime geldiğimizde gösterim tıklanma oranınız düşük olacaktır. Küçük ve gelişemeyen YouTube kanalları genelde bilgilendirici ama ruhsuz başlık kullanıyor. Yazı dolu kapak kullanıyor. Hiçbir şekilde izleyicide merak uyandırmıyor ve YouTube algoritması da buna gösterim verdiğinde tıklama olmadığı için kanalı zayıf içerik üreticisi olarak işaretliyor ve senin arkadan yüklemiş olduğun videolar da artık tıklanmamaya başlıyor. Çünkü YouTube'un güvenini kaybediyorsun. Ama bu sizi korkutmasın. Senin bu sorunu yenmen için yeni bir kanal açmana gerek yok. Mevcut kanalında daha iyi başlıklar, daha iyi küçük resimler kullanarak daha iyi veriler aldığında YouTube senin gösterimlerini tekrar arttıracak. Çünkü şunu unutmayın arkadaşlar. YouTube algoritması senin paylaşmış olduğun videoyu önce senin eski paylaşmış olduğun videolarla kıyaslar, ardından rakiplerinle kıyaslar. Bunu asla unutmayın, altın değerinde bir bilgidir. 4. aşamamıza geçelim. Şimdi sana küçük kanalların fark etmediği ama YouTube'un en çok önemsediği şeyi söyleyeceğim. İzlenme sayısı değil, abone sayısı değil, izleyiciyi videoda tutup tutamadığın. Küçük kanalların çoğu şunu yapıyor. Video çekiyor, bilgi veriyor, anlatımı düzgün ama her video aynı ilerliyor. Aynı giriş, aynı ses tonu, aynı tempo, aynı ekran ve YouTube burada şunu söylüyor. İzleyici bu videoda uyanık mı yoksa sadece açık mı? Şimdi çok önemli bir şey söylüyorum. YouTube videoyu izleyenlere değil, videoyu terk etmeyenlere ödül verir. Eğer senin videona tıklayan izleyici videoyu açıp başka sekmeye geçiyorsa, sesin arkada kalıyorsa, izleyicinin dikkati dağılıyorsa YouTube bunu anlar ve şunu der: bu video sıkıcı. İçerik ne kadar doğru olursa olsun sıkıcıysa ölür. Peki retention körlüğü nedir? Retention körlüğü şu: İçeriğin iyi olduğunu sanıp izleyicinin ne hissettiğini umursamamak. Yani küçük kanallar genelde şunu düşünür: bilgi veriyorum yeter. Hayır, YouTube'da bilgi vermek yetmez. Bilgiyi izlettirmen gerekir. İzleyici ne zaman kaçar biliyor musun? Hele ki benim gibi yüzünü göstermeden video üreten bir insansan, tempo hiç değişmediğinde, 40 saniye boyunca aynı ekran kaldığında, anlatım dümdüz ilerlediğinde ya da izleyici sonra da izlerim dediğinde, işte o an videon bitmiştir. YouTube'da başarılı olan videolar şunları yapar: her 20-30 saniyede bir izleyiciyi uyandırmak zorundasın. Nasıl mı? Ses tonunu değiştirirsin, belki küçük bir soru sorarsın, birazdan şunu göstereceğim dersin, beklenmedik bir örnek verirsin,
Her 20-30 saniyede bir ara sahnelere sürekli benim koymuş olduğum gibi bu şekilde editler eklersin. İşte görüntüleri değiştirirsin. Ekrana yazı gönderirsin. Bu şekilde montajlarında patlama yaparsın. Küçük kanal. Amaç şu. Bir 30 saniye daha kal benim videomda. YouTube'un en çok sevdiği şey budur. Bunu bir film gibi düşün kanka. Film boyunca hep aynı sahne yoktur. Aynı tempo yoktur. Hep aynı duygu yoktur. Çünkü olursa izleyici sıkılır. YouTube videosu da bunun gibi. YouTube'da kazanan kanal en çok bilen değil, en çok izlettiren kanaldır. Eğer her videonu aynı formatta çekiyorsan izleyici seni bir süre sonra tanır ve tanıdığı şeyi izlemekten vazgeçer. YouTube'da büyümek istiyorsan içeriği değil, izleyicinin dikkatini yönetmeyi öğrenmelisin. 5. ve son maddemize ve bana göre en önemli maddelerden yine birine daha geçelim. Kendinize yapacağınız en büyük kötülük ve yapacağınız en büyük hata bu arkadaşlar. Bunu en sona sakladım. Şimdi küçük YouTube kanalının biri 5 tane video atıyor, 10 tane video atıyor. 15. videoyu paylaşıyor. Hadi biraz daha dayandı diyelim. Ya olmuyor ya. YouTube benim videolarımı izlettirmiyor. Benim kanalım büyümüyor. O kadar da emek veriyorum ben. Her videoma 5 saat uğraşıyorum. Benim emeklerim çöp olmasın. Ben bırakıyorum bu işi diyor. Tasını tarağını topluyor, çekip gidiyor. Tamam. Kardeşim ben sana soruyorum. Sen 15 tane video ürettin diyelim ki. Sence bu işe devam ettiğinde mi emeklerin çöp oluyor yoksa bu işi bırakıp gittiğinde arkanda bıraktığın o 15 videoyla mı emeklerin çöp oluyor? Bakın arkadaşlar küçük YouTube kanalları her zaman YouTube'da ilk 90 gün algoritma tarafından bir teste tabi tutulur. Ben ortalama konuşuyorum 90 gün diyorum ama bazı kanallarda bu 30 gün sürer, bazılarında 50 gün sürer, bazılarında 4 ay sürer, 5 ay sürer. Ama sen her zaman algoritma tarafında belli bir teste tabisin. Yani ne demek istiyoruz? YouTube seni deneyecek. YouTube seni sınayacak. Sen bu işte kararlı mısın? İstikrarlı mısın? Bu platformda ciddi misin? İçerik üretecek misin sürekli yoksa yarın bir gün onu bırakıp gidecek misin? Sadece bu değil. Algoritma senin kanalını tanımaya çalışacak. Sen kimlere hitap ediyorsun? Kimlere içerik üretiyorsun? Seni tanıdığında senin gösterimlerini arttıracak. Yani pes etme. Bak sana yalvarıyorum pes etme. Ne yaparsan yap ama pes etme. Sen medya eğitim kanalını takip et. Pes etme. Bir yandan da içeriklerini üret. Ben sana bu işi başaracağının sözünü veriyorum. Bakın medya eğitim kanalı ilk kurulduğunda ya bu şekilde örnek veriyorum. Geçenlerde de bu şekilde bir örnek vermiştim. Biri dalga geçmişti. Abi altı üstü 2800 abonem var demişti ama bu 2800 abone 4 ayda yapılmış bir abone. Biz de daha yeni bir kanalız. Her neyse konuya dönüyorum. Medya eğitim kanalı ilk kurulduğunda atmış olduğu videolar 30, 40, 50, 70 bazı videolar 300 tekrar 50'ye 60'a düşüyordu. 20 Temmuz ile 14 Eylül arasında bu şekilde devam ederken artık algoritma bunun ne kanalı olduğuna karar verdi, güvendi ve gösterimlerini arttırdı. Artık belli başlı periyotta insanlara videolar önerilmeye başladı. Videolar izlenmeye başladı. Dolayısıyla bu bütün küçük YouTube kanallarında, yeni başlayan YouTube kanallarında böyle olacak. Yani sen pes etmeden o günü bekleyeceksin, anladın mı? Önceki anlatmış olduğum 4 tane adımı uygulayarak bu 5. maddeyi de beyninin bir köşesine yazarak hiçbir şekilde pes etmeden içerikleri üretmeye devam et. Ben sana bu işin olacağının sözünü veriyorum. Dertleşmeye ihtiyacın varsa da kardeşim yorum yaz. Gel yorumlara. Elimden geldiğince cevaplıyorum. Bütün yorumlarına cevap veriyorum. Ya ben 9 yıldır YouTube serüveninin içerisindeyim. Keşke geçmişte benim gibi bir kanal olsaydı da benim yazacağım bütün yorumlara cevap verseydi. Benim anlattığım şeyleri anlatsaydı. Oğlum sizin duygularınızla oynuyorlar ya. Adam diyor ki 2 tane shorts videosundan 600.000 TL para nasıl kazandım? Bu şekilde de başlık atıyor. İnsanların duygularıyla oynuyor. Yüz binlerce görüntülenme alıyor. Ve bizim insanlarımız da bunu çok seviyor. Bak bu benim zoruma gidiyor açıkçası. Her neyse konu dışına çok fazla çıkmıyorum. Uzun lafın kısası. Eğer bu 5 hatadan bir tanesini bile yapıyorsan kanalının büyümemesi çok normal. Ama sana şöyle bir güzel haber vereyim. Bunları düzelttiğin anda YouTube seni fark etmeye başlayacak. Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolardan haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.